Tüm bunlar yaşandıktan sonra, Robin Hood, Şerif'in onu 3 kez esir almaya çalıştığını öğrendi. Ve kendi kendine şöyle dedi, fırsatım olursa, saygıdeğer Şerif'imize yaptıklarının bedelini ödetecek belki onu Sherwood ormanına davet eder, bizimle bir ziyafete çekerim. Robin Hood bir baron, şişman bir başrahip ya da piskopos yakaladığında, onları yeşil ormanın derinliklerine götürür, güzelce ağırlar ve çantalarını biraz hafiflettikten sonra serbest bırakırdı. Bu arada Robin Hood ve grubu, Sherwood ormanında sessizce yaşamaya devam etti. Yüzlerini dışarı göstermiyorlardı. Çünkü Robin, Nottingham çevresinde görünmenin akıllıca olmayacağını biliyordu. Yetkililer ona çok kızgındı. Ama yurt dışına çıkmasalar da, ormanda neşeli bir hayat sürüyorlardı. Günlerini açıklığın sonunda bir söğüt asasına asılmış çelenklere ok atarak geçiriyorlardı. Yapraklı koridorlar neşeli şakalar ve kahkahalarla dolup taşıyordu. Çelengi kaçıran herkese sert bir tokat indirilirdi. Özellikle Küçük John tarafından vuruluyorsa, talihsiz Yeoman bunu bir daha unutmazdı. Güreş ve sopa oyunlarıyla her gün hem beceri hem güç kazanıyorlardı. Böylece neredeyse bir yıl geçti. Bu süre zarfında Robin Hood, Şerif'le hesap dengelemenin yollarını sık sık düşündü. Sonunda hareketsiz kalmaktan sıkıldı. Bir gün sağlam sopasını kaldırdı ve macera aramaya çıktı. Neşeyle yürüyordu. Ta ki Sherwood'un kenarına gelene kadar. Orada, güneşli yolda, iyi bir kısrak süren genç ve şen bir kasapla karşılaştı. Adam, etle dolu sağlam yeni bir arabaya biniyordu ve pazara gidiyordu. Gün taze ve tatlıydı, kalbini içinde sevinçle dolduruyordu. "Günaydın sana, neşeli adam," dedi Robin. "Bu sabah gerçekten mutlu görünüyorsun." "Evet, öyleyim," diye güldü neşeli kasap. "Neden olmayayım ki? Rüzgarda özgürce nefes almıyor muyum? Nottinghamshire'ın en tatlı kızı benim değil mi? Ve gelecek Perşembe günü, Locksley kasabasında onunla evlenmiyor muyum?" "Ha," dedi Robin. "Locksley kasabasından mı geliyorsun? O güzel yeri kilometrelerce uzaktan tanırım. Her çiti, her çakıllı dereyi, hatta o parlak küçük balıkları bile. Çünkü ben de orada doğup büyüdüm." "Peki etinle nereye gidiyorsun, güzel dostum?" "Nottingham Town'daki pazara," diye yanıtladı kasap. "Dana ve koyun etimi satmaya gidiyorum." "Ama sen kimsin, Locksley kasabasından gelen?" "Ben bir yeomanım," dedi Robin. "İnsanlar bana Robin Hood der." "Meryem Efendi'nin lütfuyla," diye bağırdı kasap. "Adını çok iyi biliyorum. Yaptıklarını hem söylenirken hem de konuşulurken defalarca duydum. Ama cennet, benden hiçbir şey almanı yasaklasın. Ben dürüst bir adamım, ne erkeğe ne hizmetkara haksızlık ettim. Beni rahatsız etme, iyi efendim, ben de seni hiç rahatsız etmedim." "Tanrı korusun," diye güldü Robin. "Senden bir şey almak aklımın ucundan bile geçmez. Senin gibi güzel bir Sakson yüzünü çok severim. Özellikle Locksley Town'dan geldiğinde. Ama gel, söyle bana, tüm etini, atını ve arabanı bana ne kadara satarsın?" "4 marka," diye düşünerek yanıtladı kasap. "Et, araba ve kısrak. Ama tüm etimi satmazsam 4 markı bulmam." Robin Hood kemerindeki çantayı çıkardı ve uzattı. "İşte içinde 6 mark var. Ben de bir gün kasap olmak ve Nottingham Town'da etimi satmak istiyorum. Bana bir pazarlık yapar mısın? Kıyafetin için bu 6 marka alır mısın?" "Tüm azizlerin kutsamaları dürüst başının üzerine düşsün," diye sevinçle bağırdı kasap. Arabasından atlayıp Robin'in uzattığı çantayı kaptı. "Hayır," diye güldü Robin yüksek sesle. "Birçok kişi beni sever ve iyi dilekler sunar. Ama az kişi bana dürüst der. Şimdi git kızına geri dön ve benden ona tatlı bir öpücük götür." Böylece Robin önlüğü giydi. Arabaya bindi, dizginleri eline aldı ve ormandan Nottingham Town'a doğru yola çıktı. Nottingham'a geldiğinde, kasapların sıralandığı bölüme girdi ve bulabildiği en iyi yeri aldı. Ahırını açtı, etini tezgahın üzerine serdi. Sonra satırını ve çeliğini eline aldı, birbirine çarptırdı ve neşeli bir tonla şarkı söylemeye başladı. Böylece neşeyle şarkı söyledi ve yanında duran herkes hayretle dinledi. Şarkıyı bitirince çelik ve satırı bir kez daha çarptırdı, yüksek sesle bağırdı. "Şimdi kim alacak, kim alacak? 4 sabit fiyat bitti. 3 penilik eti şişman bir rahibe 6 peniye satıyorum. Çünkü onların geleneğini istemiyorum. Güçlü meclis üyelerine 3 peniye satıyorum. Alsalar da almasalar da umurumda değil. Dolgun hanımlara 3 penilik eti 1 peniye satıyorum. Çünkü onların geleneğini çok seviyorum. Ama iyi ve şen bir kasabı seven yakışıklı kıza
Sadece bir güzel öpücük istiyorum. Çünkü onun geleneği benim için en değerlisi. Herkes şaşkınlıkla birbirine baktı. Nottingham Town'da böyle bir satış duyulmamıştı. Asla. Ama gördüler ki, adam söylediği gibi yapıyordu. İyi bir eşyada hanımefendi 1 kuruşa et alıyordu. Başka yerde 3 kuruşa aldığı eti. Dul bir kadın ya da yoksul biri geldiğinde, etini bedavaya veriyordu. Neşeli bir kız gelip öpücük verdiğinde ise, tek kuruş bile almıyordu. Gözleri haziran gökyüzü gibiydi ve güldüğünde herkesi kendine çekiyordu. Her ölçüyü tam veriyordu. Etini o kadar hızlı sattı ki, yanındaki hiçbir kasap aynı sürede satamadı. Kasaplar aralarında fısıldamaya başladı. Bazıları, bu araba, at ve eti çalmış bir hırsız olmalı, dedi. Ama diğerleri, hayır, bir hırsız eşyalarını bu kadar özgür ve neşeli satar mı? Bu, babasının topraklarını satmış ve parası yettiği sürece neşeyle yaşamak isteyen bir miras yedi olmalı. Ve bu sonuncuların düşüncesi daha ağır bastı. Derken bazı kasaplar yanına yaklaştı. İçlerinden biri öne çıktı ve dedi ki, gel kardeşim, hepimiz aynı meslekteyiz. Bugün Şerif, tüm kasap loncasını Guildhall'da ziyafete çağırdı. Orada bol yiyecek, bol içecek olacak ve sen bu tür şeyleri seviyorsun, yoksa seni çok yanlış anlıyorum. Kalbini koy yerine, diye güldü neşeli Robin. Bir kasabı reddetmem. Sizinle yemeğe geleceğim, tatlı çocuklarım, hem de olabildiğince çabuk. Tüm etini sattıktan sonra onlarla birlikte büyük Guildhall'a yürüdü. Orada Şerif çoktan gelmiş, yanında birçok kasap oturuyordu. Robin ve arkadaşları içeri girdiğinde, bazıları gülerek Şerif'in yanındakilere fısıldadı, tam bir deli kılıç bu. Bugün 3 peniye satabileceği eti 1 peniye sattı. Hem de neşeli kızlara bedavaya et verdi. Diğerleri ise, bu, topraklarını gümüş ve altına satmış biri ve neşeyle harcamak isteyen biri, diye düşündü. Şerif, Robin'i kasap kıyafetiyle tanımadı. Yanına çağırdı ve sağ eline yakın oturttu. Çünkü onu zengin ve savurgun bir genç olarak gördü. Özellikle de o gencin ceplerini boşaltabileceğini düşündüğünde. Onunla herkesten çok konuştu, herkesten çok güldü. Sonunda akşam yemeği geldi. Şerif, Robin'den dua etmesini istedi. Robin ayağa kalktı ve şöyle dedi. Gök hepimizi korusun ve bu evde bol et, bol bira olsun. Tüm kasaplar burada kalsın ve hepsi benim kadar dürüst adamlar olsun. Herkes güldü. En yüksek sesle gülen Şerif oldu. Çünkü içinden şöyle düşündü, bu gerçekten bir savurgun. Ve belki bu aptalın bu kadar özgürce attığı paranın bir kısmını çantasından çekip alabilirim. Sonra Şerif'e yüksek sesle seslendi. Seni güçlü bir şekilde seviyorum, neşeli genç kılıç, dedi ve Robin'in omzuna vurdu. Robin de yüksek sesle güldü. Evet, dedi. Gerçekten neşeli bir kılıcım. Peki, Şerif'in ateşinde neşeli Robin Hood yoktu muydu? Ve ona parlak altın bir okey vermedin mi, bizzat kendin? Bu sözlerin üzerine Şerif'in yüzü ciddileşti. Kasap loncasının tüm üyeleri de sustu. Sadece Robin güldü ve bazıları birbirine sinsi bir göz kırptı. Hadi biraz bira doldurun, diye bağırdı Robin. Neşelenelim. Çünkü insan sadece topraktır ve burada yaşamak için yalnızca bir vakti vardır. İyi dedikodu yapan Swantold'un dediği gibi, neşeli ol, ta ki kurt seni yakalayana kadar. Ağzını asma, Sayın Şerif. Kim bilir, belki Robin Hood'u yakalarsın. Ama bunun için biraz daha az torba ve malmsey içmeli, etrafındaki yağları eritmelisin. Neşeli ol, adamım. Şerif tekrar güldü, ama şakayı pek sevmemiş gibi. Kasaplar ise aralarında fısıldadı, cennetten önce böyle çılgınca bir kılıç görmedik. Belki Şerif'i kızdırır. Kardeşler, diye bağırdı Robin. Neşeleyin. Kimse cebine bakmasın. Çünkü bu ziyafetin bedelini ben ödeyeceğim. 200 pound tutsa bile. Kimse dudağını çekmesin, kimse parmağını çantasına sokmasın. Yemin ederim ki bu ziyafet için ne kasap ne de Şerif bir kuruş ödemeyecek. Sen gerçekten neşeli bir ruhsun, dedi Şerif gülerek. Ve sende çok sayıda boynuzlu hayvan ile dönüm dönüm toprak olmalı, paranı bu kadar özgürce harcayabilmek için. Evet, öyle oldu, dedi Robin yüksek sesle gülerek. 500'den fazla boynuzlu hayvan gördük ben ve kardeşlerim. Ama hiçbirini satamadık, yoksa kasap olmazdım. Topraklarıma gelince, kaç dönüm olduğunu hiç sormadım ki. Şerif'in gözleri parladı ve içinden güldü. Öyleyse iyi genç, dedi. Eğer sığırını satamazsan, belki ben onları elinden alacak bir adam bulurum. Hatta o adam ben de olabilirim.
Neşeli bir gençliği severim ve böyle birine yardım etmek isterim. Peki, boynuzlu sığırların için ne istiyorsun? En az 500 pound değerindeler, dedi Robin. Diye yavaşça yanıtladı Şerif, sanki içinden hesap yapıyormuş gibi. Seni çok seviyorum ve yardım etmek isterdim. Ama 500 pound büyük bir para. Şu an yanımda yok. Ama hepsi için sana 300 pound veririm. Sert gümüş ve altınla. Yaşlı cimri, diye takıldı Robin. Biliyorsun ki o kadar çok boynuzlu sığır 700 pound ve daha fazlasına değer. Bu bile az. Ama sen, gri saçlarınla, bir ayağın mezarda, genç bir aptalın aptallığından yararlanmaya mı çalışıyorsun? Şerif kararlı bir şekilde Robin'e baktı. Hayır, dedi Robin. Öyle bakma bana, adamım. Teklifini kabul edeceğim. Çünkü benim ve kardeşlerimin paraya ihtiyacı var. Neşeli bir hayat yaşıyoruz ve kimse tek kuruşla neşeli yaşayamaz. Anlaşmayı kapatalım. Ama yanında iyi bir 300 pound getirmeyi unutma. Çünkü bu kadar kurnaz bir pazarlık yapan birine güvenmem. Parayı getireceğim, dedi Şerif. Peki adın ne, iyi genç? Erkekler bana Roberto Locksley der, dedi cesur Robin. O zaman, iyi Roberto Locksley, dedi Şerif, bugün boynuzlu hayvanlarını görmek için geleceğim. Ama önce katibim bir sözleşme hazırlayacak, satışa bağlanacaksın. Çünkü paramı vermeden hayvanlarını almam. Robin Hood tekrar güldü. Öyle olsun, dedi ve avucunu Şerif'in eline vurdu. Kardeşlerim sana gerçekten minnettar olacak. Anlaşma tamamlandı. Ama birçok kasap aralarında fısıldadı. Şerif'in de içten inandığı gibi, bu, zavallı bir savurganı kandırmaya yönelik bir numara değil miydi? Öğleden sonra geldi. Şerif atına bindi ve Robin Hood'a katıldı, asfalt mahkeme kapısının önünde onu bekleyen Robin, at ve arabasını bir tüccara 2 marka satmıştı. Yola çıktılar. Şerif atında, Robin yanında koşarak. Nottingham Town'dan ayrılıp tozlu otoyolda ilerliyorlardı, birlikte gülüp şaka yapıyorlardı sanki eski arkadaşlardı. Ama Şerif tüm bu süre içinde içinden gülüyordu. Senin Robin Hood'un numarası sana çok pahalıya mal olacak, iyi adam, 400 pound bile olsa, aptal. Çünkü en azından bu kadar büyük bir kazanç elde edeceğini düşünüyordu. Böylece yolculuklarına devam ettiler, ta ki Sherwood ormanının eşiğine gelene kadar. Şerif yukarı baktı, aşağı baktı, sağa sola baktı ve sustu. Kahkahasını kesti. Şimdi, dedi sessizce, cennet ve azizleri bizi bugün o haydut Robin Hood'dan korusun. Robin yüksek sesle güldü. Aklını rahatlatabilirsin, dedi. Robin Hood'u çok iyi tanırım ve sana tehlike olmayacağını iyi bilirim. Benden sana daha az tehlike yok. Şerif şaşkınlıkla Robin'e baktı ve içinden dedi ki, bu cesur haydutla bu kadar iyi tanışmış gibi görünüyor. Keşke Sherwood ormanından çoktan çıkmış olsaydım. Yine de orman gölgelerinin derinliklerine doğru ilerlemeye devam ettiler. Ne kadar derine girdilerse, Şerif o kadar sustu. Sonunda yolun ani bir viraj aldığı noktaya geldiler. Ve önlerinde, yolun karşısını kesen bir doğum geyiği sürüsü belirdi. Robin Hood Şerif'e döndü. Parmağıyla işaret etti ve dedi ki, bunlar benim boynuzlu yaratıklarım, iyi usta Şerif. Nasıl buldunuz? Şişman ve güzel değiller mi? Şerif hızla durumu kavradı. Dostum, dedi hızla. Keşke bu ormandan çok uzakta olsaydık. Çünkü senin arkadaşlığından artık hoşlanmıyorum. Git kendi yoluna, iyi dost, ve bırak ben de kendi yoluma gideyim. Ama Robin sadece güldü ve Şerif'in dizginini kavradı. Hayır, diye bağırdı. Biraz daha kal. Kardeşlerimi görmeni istiyorum. Bu güzel boynuzlu yaratıkların sahiplerini. Bunu söyleyip borusunu ağzına götürdü ve 3 neşeli nota çaldı. Hemen patikadan 500 iyi ve sağlam yeoman fırlayıp geldi. Başlarında küçük John. Ne istersin, iyi efendim, diye sordu küçük John. Neden, diye yanıtladı Robin, güzel bir şey getirdiğimi görmüyor musun? Bugün bizimle ziyafet edecek bir misafir. Yazıklar olsun, iyiliğimizi görmüyor musun? Saygıdeğer efendimiz, Nottingham Şerifi. Dizginini tut, küçük John. Çünkü bugün bizimle ziyafete gelerek bizi onurlandırdı. Herkes şapkasını alçak gönüllülükle çıkardı. Gülümsemeden, şaka yapar gibi görünmeden. Küçük John dizginleri aldı ve Palfrey'i ormanın derinliklerine doğru yöneltti. Herkes sırayla yürüdü. Robin Hood, Şerif'in yanında yürüyordu, şapkası elinde. Tüm bu süre boyunca Şerif tek kelime etmedi. Sadece etrafına baktı, sanki biri onu uykusundan uyandırmıştı. Sherwood'un derinliklerine girdikçe kalbi battı.
300 poundum kesinlikle elimden alınacak, diye düşündü. Hatta hayatım bile değil, çünkü onların hayatlarına karşı komplo kurmuştum bir zamanlar. Ama herkes alçak gönüllü ve uygun davranıyordu. Tehlikeden tek kelime edilmiyordu, ne hayata dair ne paraya dair. Sonunda Sherwood ormanının o asil meşe bölümüne geldiler. Dallar geniş açılmıştı ve altında yosundan yapılmış bir koltuk duruyordu. Robin oturdu ve Şerif'i sağına koydu. "Hadi müzik, neşeli adamlarım," dedi. "Ve elimizdeki en iyisini çıkarın, hem et hem şarap. Şerif bugün Nottingham'da Guildhall'da bana güzel bir ziyafet verdi ve boş dönmesini istemem." Tüm bu süre boyunca Şerif'in parasından hiç söz edilmemişti. Şerif yavaş yavaş umutlanmaya başladı. Belki Robin Hood hepsini unuttu, diye düşündü. Sonra, ormanın ötesinden parlak ateşler çıtırdamaya başladı. Tuzlu kızarmış geyik eti ve yağlı kapyon kokusu havayı doldurdu. Alevin yanında kahverengi pastiler ısınıyordu. Robin Hood, Şerif'i tam anlamıyla kraliyet gibi ağırladı. Önce birkaç çift quarterstaff maçı yapıldı. O kadar ustaca oynuyorlardı, o kadar hızlı vuruyorlardı ki. Şerif bile ellerini çırpmadan edemedi. "Peki vuruldu. İyi vurdun, siyah sakallı adam," diye yüksek sesle haykırdı ve farkında bile olmadan, arama emrini yerine getirmeye çalıştığı Tinker'ı alkışlıyordu. Sonra birkaç yeoman öne çıktı. Yeşil çimenlerin üzerine kumaşlar serdi ve kraliyet ziyafeti kurdu. Diğerleri ise bira, Malmsey şarabı ve kalın ale içki boynuzlarıyla kumaşın üzerine koydu. Herkes oturdu, neşeyle yedi, içti. Güneş alçaldı. Yarım ay, soluk ışığıyla ağaçların arasından süzüldü. Sonra Şerif ayağa kalktı. "Hepinize teşekkür ederim, iyi yeomenler," dedi. "Bugün bana neşeli eğlence sundunuz. Gerçekten nazikçe muamele ettiniz, yüce kralımıza ve Nottinghamshire'daki yardımcısına büyük saygı gösterdiniz. Ama gölgeler uzuyor, karanlık gelmeden önce gitmem gerekiyor. Yoksa ormanda kaybolacağım." Robin Hood ve tüm neşeli adamları da ayağa kalktı. Robin şöyle dedi: "Eğer gitmen gerekiyorsa, saygıdeğer beyefendi, gitmelisin. Ama bir şeyi unuttun." "Hayır," dedi Şerif. "Hiçbir şeyi unutmadım." Yine de kalbi içinde çöktü. "Ama ben diyorum ki unuttun," dedi Robin. "Burada Greenwood'da neşeli bir han işletiyoruz. Ve misafirimiz her kim olursa olsun, hesabını ödemek zorundadır." Şerif güldü. Ama kahkaha boştu. "Peki, neşeli çocuklar," dedi. "Bugün birlikte çok keyifli vakit geçirdik. Eğlendiğim için size iyi bir not verirdim, siz sormadan bile." "Hayır," dedi Robin ciddi bir şekilde. "Kötü takdir ediyorsunuz. İnancımla, Sayın Şerif. Kralın yardımcısını 300 pound'dan az saymam büyük bir saygısızlık olur. Öyle değil mi, neşeli adamlarım?" Herkes bir ağızdan bağırdı, "Ay! 300 şeytan," diye bağırdı Şerif. "Bu ziyafet 3 pound bile etmez, 301 yana." "Hayır," dedi Robin sakin bir sesle. "Çok uzun konuşma, sayın efendi. Bugün Nottingham'da bana verdiğin tatlı ziyafeti çok sevdim. Ama burada seni o kadar sevmeyenler var. Şu kumaşın altına bakacak olursan. Will Studley'i görürsün. Gözlerinde büyük bir lütuf yok sana karşı. Ve burada Nottingham Town yakınında bir kavgada yaralanan 2 sağlam adam daha var, zamanında sen nedeniyle. Birinin kolu hala ağrıyor. Ama yeniden kullanıyor. İyi Şerif, benden bir tavsiye, hesabını uzatmadan öde. Yoksa belki sana zarar verebilir." Konuşurken, Şerif'in kızarmış yanakları solar gibi oldu. Başka bir şey söylemedi. Sadece yere baktı ve alt dudağını ısırdı. Sonra yavaşça, kaba çantasını çekti. Ve önündeki bezin üzerine fırlattı. "Çantayı al, küçük John," dedi Robin Hood. "Ve hesabın doğru olduğundan emin ol. Şerifimize güvenmeyiz değil. Ama belki tam ödemediğini fark ederse hoşlanmayabilir." Küçük John parayı saydı. Çantada tam 300 pound gümüş ve altın vardı. Ama Şerif için, parlak paranın her şıngırtısı damarlarından akan bir damla kan gibiydi. Tüm gümüş ve altın yığın yığın tahta bir tabağa aktarıldığında, arkasını döndü. Sessizce atına bindi. "Daha önce hiç bu kadar saygıdeğer bir misafirimiz olmamıştı," diye seslendi Robin. "Gün geç olursa, genç adamlarımdan birini göndereceğim. Seni ormanın derinliklerinden çıkarsın." "Hayır, Allah korusun," diye aceleyle bağırdı Şerif. "Kendi yolumu bulabilirim, yardımsız." "O zaman seni yola koyayım," dedi Robin. Şerif'in atını dizgininden tuttu ve ana orman yoluna kadar götürdü. Bırakmadan önce son bir kez döndü. "Hoşça kal, iyi Şerif."
Ve bir dahaki sefere zavallı bir miras yediği soyup soğana çevirmeyi düşündüğünde. Sherwood ormanındaki ziyafeti hatırla. İyi gözetçimiz Swantold'un dediği gibi, ağzına bakmadan at alma, iyi dostum. Ve bir kez daha, iyi mutluluklar. Sonra elini atın sırtına şaklattı. At fırlayıp gitti. Şerif ve beygiri ile birlikte orman açıklıklarından geçerek. Şerif o gün, Robin Hood ile ilk kez karıştığı anı acıyla hatırladı. Herkes ona güldü ve ülke genelinde halk arasında birçok balad söylendi. Bu baladlar, Şerif'in nasıl tırpana gittiğini ve çok hızlı kırpılmış döndüğünü anlatıyordu. Çünkü işte böyle olur, insanlar açgözlülük ve saflıkla kendilerini aşırıya kaçırdığında. Sherwood'daki ziyafetin üzerinden bahar geçti, yaz da geçti. Ve yumuşak Ekim ayı geldi. Hava serin ve tazeydi. Hasat eve toplanmıştı, genç kuşlar tam teşekküllü büyümüştü, şerbetçi otu koparılmış, elmalar olgunlaşmıştı. Ama zaman o kadar yumuşaktı ki, erkekler artık boynuzlu yaratıklardan konuşmuyordu. Şerif, satın almak istediği için hala acı çekiyordu ve Robin Hood'un adının yanında söylendiğini duymaya bile dayanamıyordu. Ekim ayında, büyük fuar zamanı geldi. Nottingham Town'da her 5 yılda bir kutlanan bu fuar, ülkenin her yerinden halkın toplandığı bir şendi. Böyle zamanlarda okçuluk her zaman en önemli spor olurdu. Çünkü Nottinghamshire yeomenleri, tüm mutlu İngiltere'de uzun yaydaki en keskin ellere sahipti. Ama bu yıl Şerif, fuarı ilan etmek için çok tereddüt etti. Robin Hood ve grubunun gelebileceğinden korkuyordu. Başta fuarı hiç ilan etmemeyi düşündü. Ama sonra içinden, erkekler güler ve benim Robin Hood'dan korktuğumu söylerler, dedi. O düşünceyi bir kenara bıraktı. Sonunda kararını verdi, kimsenin hedeflemek istemeyeceği bir ödül sunacaktı. Genelde yarım yüz mark ya da 1 ton bira teklif etmek adetti, ama bu yıl en iyi okçuya 2 yağlı öküz ödülü vereceğini ilan etti. Robin Hood bunu duyduğunda sinirle dedi ki, Şerif öyle bir ödül koydu ki, sadece çoban hindilerin denemek isteyeceği bir şey. Nottingham Town'da bir maçtan daha fazla zevk alacak bir şey istemezdim. Ama bu ödülü kazanırsam ne zevki ne de faydası var bana. Küçük John hemen seslendi. Hayır. Ama dinle, iyi efendim, dedi. Bugün Will Street'li, Doncaster'lı genç David ve ben mavi domuz tabelasının altındaydık ve bu neşeli fuarın tüm haberlerini duyduk. Şerif'in bu zavallı ödülü sunduğunu da. Sherwood'umuzda pek çok cesur yeoman var ve fuara gelmek ister. O yüzden, iyi efendim. İzin verirsen gidip şu zavallı şeyi bile kazanmak için çaba göstermek isterim. Küçük John, dedi Robin, sen sağlam bir adamsın. Ama iyi Stutley'nin kurnazlığına sahip değilsin. Tüm Nottinghamshire başına gelse bile zarar vermek istemem. Yine de gitmek istiyorsan, bir kılık değiştir. Orada seni tanıyanlar çıkabilir. Öyle olsun, iyi efendim, dedi küçük John. Ama tek dileğim, Lincoln yeşili yerine iyi bir kızıl renk giyebilmek. Ceketimin başlığını kafama çekerim ki kahverengi saçlarım ve sakalım gizlensin. Umarım kimse beni tanımaz. İstememe aykırı olur, dedi Robin Hood. Eğer hiç dile getirmeseydin. Ama git. Ve kendini koru, küçük John. Çünkü sen benim sağ kolum. Ve sana zarar gelmesine dayanamazdım. Böylece küçük John kendini tamamen kızıla büründürdü. Ve Nottingham Town'daki fuara doğru yola çıktı. Nottingham'daki fuar günleri gerçekten neşeliydi. Büyük kasaba kapısının önündeki yeşil zeminde, renkli tuvalden yapılmış sıralar halinde kabinler ve çadırlar duruyordu. Etrafları çiçek şeritleri ve çelenklerle sarılıydı. Halk kırsalın her köşesinden geliyordu. Hem soylu hem de sıradan. Bazı kabinlerde neşeli müzik eşliğinde dans ediliyordu. Bazılarında bira ve ale akıyordu. Tatlı kekler ve arpa şekeri satılıyordu. Sporlar da kabinlerin dışına taşmıştı, bazı minstreller eski zamanlardan baladlar söylüyordu, arp eşliğinde. Güreşçiler talaş dolu halka içinde birbirleriyle mücadele ediyordu. Ama insanlar en çok, yükseltilmiş bir platformun etrafında toplanmıştı. Orada iri, kalın adamlar quarterstaff oynuyordu. Küçük John fuara geldi. Tamamen kızıl, hortumu, ceketisi, kapüşonlu şapkası, şapkasında kızıl bir tüy. Omzunda sağlam bir porsuk ağacı yay, sırtında iyi yuvarlak oklardan oluşan okey kılıfı. Birçok kişi ona bakmak için döndü. Çünkü omuzları yanındakilerden bir avuç genişliğinde daha genişti ve diğer erkeklerden bir baş daha uzundu. Kızlar da gözlerini dikti ona, böyle şehvetli bir gençlik görmediklerini sandılar.
Önce Ale tezgahına gitti. Bir bankın üzerine çıktı ve yakındaki herkesi birlikte içmeye çağırdı. "Hey, tatlı çocuklar," diye bağırdı. "Kim iri bir Yeoman'la bira içer? Hadi hepiniz, neşelenelim, çünkü gün tatlı ve bira karıncalıyor. Gel buraya, iyi Yeoman, ve sen. Kimse bir kuruş ödemeyecek. Hayır, sen de gel, şehvetli dilenci, ve sen de, neşeli Tinker. Herkes benimle mutlu olacak." Herkes etrafına toplandı ve kahkahalar aktı. Küçük John'a, "Cesur bir adam," dediler. Her biri onu kendi kardeşi gibi sevdi. Çünkü ödemeden eğlence yaşandığında, insan onu veren adamı sever. Sonra sopayla oynadıkları platforma yürüdü. Quarterstaff maçını severdi. Et ve içkiyi sevdiği kadar. Ve orada başına, günün en büyük macerası geldi. Platformdaki adam, şapka atan herkesin tacını çatlatmıştı. Bu, büyük üne sahip Eric O. Lincoln'du. Adı kırsal baladlarda söyleniyordu. Küçük John orada dövüşen kimseyi bulamadı. Sadece cesur Eric'i gördü, yukarı aşağı yürüyor, asasını sallıyor ve bağırıyordu. Şimdi, kim gelecek ve en çok sevdiği kız için iyi bir Lincolnshire Yeoman'ıyla bir vuruş yapar? Hadi çocuklar, öne çık, yoksa kızlarınızın gözleri parlak mı değil, ya da Nottingham gençliğinin kanı mı yavaş ve soğuk? Lincoln Nottingham'a karşı, diyorum. Çünkü bugün bu tahtalara kimse ayak basamadı. Lincoln'un bu sosa oyuncusunun dediği gibi. Bir diğeri diğerini dirseğiyle dürtüyordu. "Hadi git, Ned," ya da, "Hadi git, Thomas," ama hiç kimse çatlak taç kazanmak için öne çıkmıyordu. Derken Eric, kalabalığın arasında küçük John'u fark etti. Diğerlerinin bir baş üzerinde duruyordu. "Merhaba, sen uzun bacaklı kızıl adam," diye bağırdı. "Omuzların geniş, başın kalın, kızın onun için sopayı ele alacak kadar adil değil mi? Gerçekte inanıyorum ki Nottingham erkeklerinin kemiğe ve kasa döndüğüne, çünkü ne kalpleri ne cesaretleri kalmış. Şimdi, sen büyük serseri. Nottingham için asayı döndürmez misin?" "Evet," diye yavaşça söyledi küçük John. "Kendi iyi sopam olsaydı, bu beni çok sevindirirdi. Sen de senin yaramaz böbretçisin. Sana iyi olur, ve penisin tarağı kesilir." Yavaş konuşuyordu, ama öfkesi büyümeye başladı. Büyük bir taş gibi, bir tepeden aşağı yuvarlanıyordu. Sonra Eric O. Lincoln yüksek sesle güldü. "Karşılaşmaktan korkan biri için güzel konuştun," dedi. "Eğer bu tahtalara ayak basarsan, o şımarık dilini dişlerinin arasında titretir iğme. Burada bana sağlam bir sopa ödünç verecek kim var?" diye seslendi küçük John. Yarım düzine el uzandı hemen. En güçlü ve en ağırını seçti. Sopaya yukarı aşağı baktı. "Sadece bir tahta teli bu, adeta bir arpa samanı. Ama bana hizmet etmek zorunda kalacak." Bunu söyleyip platforma sıçradı. Karşılıklı durdular. Birbirlerini ölçtüler, ta ki sporu yöneten, "Oynayın," diye bağırana kadar. 4. adımla birbirine girdiler. Her biri sopasını ortadan sıkıca kavrayarak. Etraflarında Nottingham'ın en dayanıklı izleyicileri nefesini tuttu. Eric O. Lincoln ilk başta bunu kolay sanıyordu. "İnsanlar bakın, bu horozu nasıl hızlıca keseceğimi," der gibi. Ama hemen anladı ki bu hiç de kolay değil. Doğru ve büyük ustalıkla vurdu. Ama eşini küçük John'da bulmuştu. 1, 2, 3 kez vurdu. Küçük John 3 kez de darbeleri sol eline sola çevirdi. Sonra hızlı ve zarif bir ters yumrukla, Eric'i o kadar ustaca gardının altından vurdu ki, başı çınladı. Eric geri çekildi ve aklını topladı. Büyük bir alkış yükseldi. Herkes sevindi. Nottingham, Lincoln'un tacını çatlatmıştı. İlk maç bitmişti. "Oynayın," diye tekrar bağırdı yönetmen. Bu kez Eric temkinli oynadı. Çünkü adamının gerçekten iyi bir cesaret taşıdığını anlamıştı ve aldığı darbenin tatlı bir anısı da vardı. Bu maçta ne küçük John ne de Lincoln adamı birbirinin gardını geçebildi. Ayrıldılar. İkinci maç da bitmişti. 3. kez bir araya geldiler. Eric önce temkinli olmaya çalıştı, ama başarısız olduğu için sinirleniyordu. Aklını kaybetti. Çok şiddetli ve hızlı darbeler yağdırmaya başladı, çatı katı çatısında dolu gibi. Ama yine de, küçük John'un korumasına ulaşamadı. Sonunda küçük John şansını buldu. Bir kez daha, hızlı bir darbeyle Eric'in kafasına vurdu. Ve adam kendini toparlamadan, küçük John sağ elini sola kaydırdı. Sallanan güçlü bir darbeyle, tacın tam üzerine indi. Eric yere düştü. Sanki bir daha asla kalkmayacakmış gibi.
İnsanlar o kadar yüksek bağırdı ki, her yerden koşarak gelenler oldu. Küçük John ise kürsüden atladı ve sopayı sahibine geri verdi. Ve böylece sona erdi. Küçük John ile büyük üne sahip Eric O. Lincoln arasındaki ünlü maç. Ama şimdi, uzun yayla ateş edecek olanların zamanı gelmişti. İnsanlar poplara akın etti. Hedefin yakınında, iyi bir yerde. Şerif yükseltilmiş bir kürsüde oturuyordu. Etrafında birçok beyefendi vardı. Haberci öne çıktı ve kuralları ilan etti, her okçu 3 atış yapacaktı. En iyisini vuran, 2 şişman öküzü kazanacaktı. Cesur bir kalabalık toplandı. Aralarında Lincoln ve Nottinghamshire'ın en keskin elleri vardı. Ve aralarında, Küçük John duruyordu. Diğerlerinden daha uzun boylu. Kırmızı giyinmiş o yabancı kim, diye sordu bazıları. Diğerleri cevapladı, Eric O. Lincoln'un tacını derinlemesine çatlatan o. Böylece insanlar kendi aralarında konuştu, ta ki söylenti Şerif'in kulağına ulaşana kadar. Her adam öne çıktı ve sırayla attı. Ama her atışta, Küçük John hepsinin en iyisiydi. 3 kez attı ve 3 kez de merkeze bir arpa mısırı yaklaştı. "Merhaba uzun okçu," diye bağırdı kalabalık. Bazıları ise, "Hey, Reynold Green laf için," diye bağırdı. Çünkü Küçük John o gün kendini böyle tanıtmıştı. Şerif yükseltilmiş koltuğundan indi. Okçular şapkalarını çıkardı. Şerif Küçük John'a dikkatlice baktı, ama tanımadı. Bir süre baktıktan sonra dedi ki, "İyi adam, sanırım yüzünde öyle bir şey var ki bir zamandır gördüm." "Belki de öyledir," dedi Küçük John. "Çünkü sizin ibadetle sık sık görüştüm." Ve konuşurken, Şerif'in gözlerine sabit baktı. Şerif ise karşısındakinin kim olduğundan hiç şüphelenmedi. "Cesur bir kılıçsın, iyi dost," dedi Şerif. "Nottinghamshire'ın yeteneğini Lincoln'a karşı bugün iyi savunduğunu duydum." "Adın ne, iyi adam?" "Erkekler bana Reynold Green laf der, sayın efendim," dedi Küçük John. Ve eski Balat burada şunu ekler, gerçekte yeşil yapraktı, ama Şerif hangi ağacın olduğunu bilmemişti. "Şimdi, Reynold Greenleaf," dedi Şerif, "sen gözlerimin gördüğü en güzel eli uzun yaydaki okçusun, o sahte alçak Robin Hood'un yanında olanlar bir yana. Hizmetime katılır mısın? İyi adam. İyi ödeme alacaksın. Bir yılda 3 takım kıyafet, iyi yiyecek ve içebileceğin kadar bira. Bunun dışında, her Michael Mastite 40 mark veririm sana. O zaman burada özgür bir adam olarak duruyorum ve memnuniyetle hizmetine girerim," dedi Küçük John. Çünkü içinden şöyle düşündü, Şerif'in hizmetine girersem biraz neşeli şaka yapabilirim. "Yağlı öküzleri adil kazandın," dedi Şerif. "Ve buraya böyle bir adam aldığım için, 1 ton iyi Mart birası da ekleyeceğim. Çünkü sen Robin Hood kadar güzel bir deli atıyorsun." "O zaman," dedi Küçük John, "bu yere hizmete girmenin sevinciyle, tüm bu iyi insanlara yağlı öküzleri ve kahverengi birayı vereceğim. Hepsini neşelendireceğim." Büyük bir alkış yükseldi. Birçok kişi sevinçle şapkalarını havaya kaldırdı. Sonra bazıları büyük ateşler yakıp öküzleri kızarttı. Bazıları bira fıçılarını açtı. Herkes elinden geldiğince yiyip içti. Gün geçti ve büyük kırmızı bir ay, yuvarlak yuvarlak, Nottingham Town'un kule ve burçlarının üzerine yükseldi. Ateşlerin etrafında el ele tutuşup dans ettiler. Gayda ve arp müziği eşliğinde. Ama bu eğlence başlamadan çok önce, Şerif ve yeni hizmetkarı Reynold Greenleaf, Nottingham kalesine çoktan varmıştı.